Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu runner modelini yapacağız. Daha önce aynı örnekten koltuk şalı yapmıştık. Instagram'da viral olmuştu. Aynı modelden bir tık değişiklik yaparak runner yaptım. Aynı modelden de yastıkta da çalışıyorum. Şu anda yarım. Onu da biter bitmez sizinle paylaşacağım. Örneğin adı işkembe örneği ya da bürümcük örneği ya da Trabzan waffle olarak da modelin adı bu şekilde de geçiyor. Yapılışı çok kolay, çok kısa zamanda bitiyor. Eminim sizler de bu modelden keyif alacaksınız. Bu runner'ı püskülsüz, eni 26, boyu 130 santim olarak yaptım. Püskülsüz haline bu ölçülerdeki runner'a yaklaşık 540 metre ip gitti. Püsküllere de ekstra daha fazladan ip gidecektir. Kullandığım tahta boncuklar 19 milimetre. Bunu farklı boncuklarda kullanabilirsiniz. Farklı ölçülerde kullanabilirsiniz. İsterseniz sade olarak da kullanabilirsiniz. Model bu şekilde çift yönlü, iki tarafı da kullanabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalıma ücretsiz abone olarak bir like bırakmamız. Bu şekilde daha çok kişilere erişebiliriz. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı bir marka ip kullanıyorum. 2 milimetre kalınlığında koton makrome ip kullanıyorum. %69 koton, %31 polyester ip. Bu şekilde ip kullanıyorum. İpimin kalınlığı da bu şekilde. Yakından göstereyim. İpin arkasında 2 ile 4 milimetre tığ kullanabilirsiniz diyor. Ben 4 milimetre tığ kullanacağım. Modele zincir çekerek başlıyorum. Taban kısmı için 50 zincir gerekli benim için. Böyle zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ...50 tane zincir çektim. 50 tane zincir taban için çektim. Birkaç tane de ekstra çekeceğim. Eğer yetmezse oralarda kullanmak için fazlalığı sökebiliriz. Şimdi tığımı doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincirin içinde trabzan yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan daha yapıyorum. Arada 2 zincir. Tekrar aynı zincir içerisinde bu şekilde 2 trabzan daha yapacağım. Bu ortadaki zincir için 2 zincir çektik. Aynı zincir içerisinde bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi buradaki gibi arada bir zincir. Tekrar aynı zincir içerisinde, aynı boşluk içerisinde bir trabzan daha yapıyorum. Bunu 4 zincirde bir bu şekilde yapacağız ve aralarda zincir çekmeyeceğiz. Diğer boşluğa giderken zincir çekmeyeceğiz. Sadece burada kendi aralarında çekiyoruz. Bakın hiç zincir çekmiyorum. Tığımı doluyorum. Arada 4 zincir atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire trabzanımı yapıyorum. Bir trabzan. Şimdi burayı yapmaya başladık. Arada bir zincir. Tekrar aynı zincir içerisinde bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde 2 trabzan bir tarafa, 2 trabzan bir tarafa yapacağız. Arada 2 zincir. Şimdi arada 2 zincir. Tekrar tığımı doluyorum. Aynı boşluk içerisinde trabzan yapmaya başlıyorum. 1. Arada bir zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum. İkinci aşamadakini de yaptık. Şimdi aynısını 4 zincir bırakıp tekrar yapıyoruz. Hiç zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bir trabzan, bir zincir,
tığıma doluyorum. Tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan daha yapıyorum. Arada 2 zincir. Tekrar tığımı doluyorum. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan daha yapıyorum. İlk sırayı bu şekilde yapıyoruz. Zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir boşluk bırakıyorum. 5. zincirde trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan. Arada 2 zincir. Tığıma doluyorum. Şimdi diğer taraftaki 2 trabzanı yapıyorum. 1. Tekrar arada bir zincir. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilk sıramızı oluşturuyoruz. Arada 4 zincir bırakarak 5. zincire bu işlemi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bunu yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın bu sırada hafif bir marullaşma oluyor. Bu normal, çünkü bir dahaki sırada bu toparlanacak. Bu şekilde görünmesi sizi korkutmasın. Bu diğer sırada toplanacak. Şimdi kenara kadar yaptım. Şimdi kenar işlemini yapıyorum. Tığıma doluyorum. 1, 2 zincir atlıyorum. Bu sefer 3. zincirde bir trabzan yapıyorum. Kenar işlemini de bu şekilde yapıyoruz. Bakın fazla zincir çekmiştim. Ne olur ne olmaz diye, belki yanlış saymışızdır, eksik gelebilir diye. Burada zincirimi söküyorum. Fazlalık zincirimi. Bu şekilde son yaptığım yere kadar söktüm. Bunu her modelde bu şekilde yapabilirsiniz. 3 zincir yapıyorum. Yeni sıraya başlıyorum. Dediğim gibi bakın, bu şu anda bu görüntü sizi rahatsız etmesin. Bundan sonraki sıralarda bu toparlanacak. Şimdi tığıma doluyorum. Bakın ilk trabzana değil, ikinci trabzanın arkasından beri tığımı geçiriyorum. İpi oradan alıyorum. Bu şekilde trabzan yapıyorum. Bu aynı işlemi yapacağız ama birini bu şekilde, ikincisini içinde yapacağız. Bir zincir, tığıma doluyorum. Ortada bir trabzan. Arada 2 zincir. Tekrar boşlukta bir trabzan. Yani buradaki gibi 4 trabzan yapacağız ama yerleri farklı. Bir zincir. Bu sefer buradaki trabzanın arkasından beri trabzan yapıyoruz. Burada buna yapmıştık. Şimdi bu sol taraftakine yapıyoruz. Bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Buradaki gibi hiç zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. Bakın bu ortadaki V trabzanlara yapacağız. Bir de ortada V trabzan yapmış olacağız. Bakın 1, 2, ikinci trabzanın arkasından beri ipi alıyorum. O şekilde bir trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Şimdi tam orta boşlukta normal V trabzan yapıyoruz. Bir trabzan. Arada 2 zincir. Bakın tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan daha yapınca bu şekilde V trabzan oluyor. Burada da V trabzandı. Diğer sırada da bunlara yapacağız. Arada bir zincir. Bu sefer buradaki trabzanın arkasından beri bir trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmiyorum. Sıradaki boşluğa geliyorum. Sıradaki yere geliyorum. Bakın 1, 2, ikinci trabzanın arkasından beri trabzan yapıyorum. Bir zincir. Şimdi boşlukta V trabzan yapıyorum. Bir trabzan. Arada 2 zincir. Tekrar aynı boşlukta bir trabzan. Arada bir zincir. Bu sefer bu trabzanın arkasından beri trabzanımı yapıyorum. Bir sefer daha göstereyim. Hiç zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. Sıradaki yere gelerek. Bakın burada V trabzan yapmıştık ortada. Bakın toplamda 4 trabzan vardı. Arada 2 zincir çektiğimiz yer, ortada V trabzan yapmıştık. Bakın 1, 2, ikinci trabzanın arkasından beri
bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, boşlukta bir trabzan, arada 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan, arada bir zincir. Bu sefer bu trabzanın arkasından beri bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Bakın burası toparlanmaya başladı. Burası hala kıvrılıyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Normal burada da aynı sırada yaptığımız gibi yaptım. Şimdi sadece şu kenarı yapacağız. Bu ilk sırada burada trabzan yaptığımız gibi burada da yapacağız. Tığımı doluyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Bakın hemen trabzanın yanındaki zincirin içinden biri bir trabzan yapıyorum. 3 zincir. Sıramı dönüyorum. Tığımı dolayarak şimdi diğer sırada yaptığımız aynı işlemi burada yapıyoruz. Bakın 1 2 ikinci trabzana yani V yaptığımız yerde trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir, aynı boşluk içerisinde bir trabzan, 2 zincir, arada 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan, arada bir zincir. Bakın şimdi bu trabzanın arkasından beri trabzanımı yapıyorum. Sıradakine geçerken hiç zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. Bakın ortada V yaptığımız yerde arkasından beri trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, ortada normal trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde normal trabzanımı yapıyorum. Sadece ilk trabzanı yaparken ve son trabzanı yaparken arkada yapıyoruz. Ortadakiler normal. Şimdi arada bir zincir, tığımı doluyorum. Bakın trabzanın arkasından beri bir trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Sıradakine geçerek bakın 1 2 ikinci trabzanın arkasından beri trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, boşluk içerisinde normal ve trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan, bir zincir ve trabzanın arkasından beri trabzanımı yapıyorum. Bütün sıralarda hep aynı işlemi yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın son trabzanlı yeri yaptım. Şimdi sadece kenarı yapacağız. Bakın trabzanın yanındaki zincirin içinden beri normal bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekerek sıramı dönüyorum. Aynı diğer sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz ve bundan sonrası hep aynı olacak. 1 2 ikinci trabzanın arkasından beri trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, ortada V trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan yani V trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, bakın buradaki trabzanın arkasından beri trabzanımı yapıyorum. Tığımı doluyorum. Sıradaki V trabzanın arkasından beri trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Şimdi tekrar ortada boşlukta V trabzan yapıyoruz. Yani bir trabzan, arada 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan daha yapıyorum. Bunlar normal ortada trabzan. Bir zincir yapıyorum ve diğer sırada yaptığım V trabzanın arkasından trabzanımı yapıyorum. Son bir kere daha göstereyim, ondan sonra aynı şeyi tekrar ediyoruz. Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Sıradaki V trabzanın arkasından beri trabzanımı yapıyorum. Yani ilk trabzana yapmıyoruz. Ortadaki V trabzanların arkasından beri yapıyoruz. Bir zincir. Şimdi ortada V trabzan yapıyoruz. Yani bir trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan, yani V trabzanımız oluşmuş oluyor ve diğer sırada da bu trabzanların arkasını yapıyoruz. Bunlara yapmıyoruz. Bir zincir,
Bu diğer sırada yaptığımız V trabzanın arkasından beri trabzanımı yapıyoruz. Örneğimiz bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Aynı sırayı tekrar ediyoruz. Hep aynı sıra, başka bir sıra yok. Tek sıradan oluşuyor model. Bunu yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım arkadaşlar. Ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız o uzunluğa kadar yapalım. Sadece son sırayı toparlamak için yapacağız. Onu da birlikte yapacağız. Bunu yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Sonra son sıra ve püsküle geçelim. Runner'ımı bu şekilde yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Şimdi son sıra toparlama işlemini yapıyoruz. Normalde kenarda yaptığımız gibi bittik. 3 zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu ağız kısmı şu anda esnek. Bu kısmı toparlamamız için bu son sırayı yapmamız gerekiyor. Normal tığıma doluyorum. Bu V trabzanın arkasından beri. Trabzanımı bir sefer çekiyorum. Sonra ikisini birlikte çekmiyorum. Tığımda bekletiyorum. Tekrar tığıma doluyorum. Boşluk içerisinde trabzanımı bir sefer yapıyorum. Ve şimdi üçünü birlikte yapıyoruz. Arada 2 zincir. Tığıma doluyorum. Boşlukta bir sefer çekiyorum trabzanımı. Tığımda tutuyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Bu V trabzanın arkasından beri trabzan yapar gibi yapıyorum. Bir sefer çekiyorum ve toplamda tığımda 3 tane oldu. Üçünü birlikte yapıyorum. Bu şekilde toparlıyoruz. Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Buradaki işlemi aynı burada da yapıyoruz. V trabzanın arkasından bir tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. Bir sefer çekiyorum. İkinciyi tığımda tutuyorum. Tekrar tığıma doluyorum. Boşluktan ipimi alıyorum. Bir sefer trabzanımı yapıyorum. Üçünü birlikte. Arada 2 zincir. Tığıma doluyorum. Boşlukta bir sefer çekiyorum trabzanımı. Tığımı tekrar doluyorum. Ve trabzanın arkasından ipimi alıyorum. Bir sefer trabzan yapıyorum. Ve üçünü birlikte yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Sıradaki V trabzanın arkasından beri yapıyorum. Trabzanımı bir sefer çekiyorum. Tığımda tutuyorum. Tekrar tığıma doluyorum. Boşluktan trabzanımı bir sefer çekiyorum. Ve üçünü birlikte. Arada 2 zincir. Boşlukta tekrar trabzanımı bir sefer çekip tığımla tutuyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Ve trabzanın arkasından trabzan yapmak için ipi alıyorum. Bir sefer trabzanı çekiyorum ve üçü birlikte. Hiç zincir çekmeden devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar hepsinin tepesine bu şekilde yaptım. Normal kenarda yaptığımız işlemi yapıyoruz kenara. Tığımı doluyorum. 3. zincire batarak, yani trabzanın yanındaki zincire batarak normal trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi burada kesiyoruz ve arkada saklıyoruz. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. Püskül yaparken ben elimde yapacağım. İlk önce şu kadar uzunlukta 2 parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum.
Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla iki sefer düğüm atıyorum. 300, iğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Püskülüm hazır. Sırasıyla şu boşluklara püskülleri takıyoruz. İsterseniz bu trabzanın tepesine de takabilirsiniz. Boşluktan ipimin tekini alıyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sonra bu bağladığımız ipin arkasından beri bu bağladığımız ipleri aşağıya doğru çekiyoruz. Bu şekilde sırasıyla bütün püskülleri takıyoruz. Diğer tarafa geçip burada da aynı şekilde sırasıyla püskülleri takıyoruz. Boncuk takmak isterseniz bu şekilde, ben 19 milimetre tahta boncuk kullanıyorum genelde. Tahta boncuğun içinden böyle püskülün iplerini geçiriyorum. Bu şekilde buraya da bağlayabilirsiniz. Tahta boncuk da kullanabilirsiniz. Sonra bu bağladığımız ipleri boncuğun içinden beri aşağıya çekiyoruz. Sonra püskülün içine çekiyoruz. Sonra bu ipleri püskülün arkasından beri aşağıya çekiyoruz. Bu şekilde ister boncuklu ister sade, bu şekilde sırasıyla takalım. Modelin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde sarkıtarak, isterseniz masanın üzerinde kısa olarak ya da sehpa örtüleri de yapabilirsiniz. Aynı modelden battaniye de yapmıştım, koltuk şalı yapmıştım. Eski videolara bakarak koltuk şalını da izleyebilirsiniz. Koltukta da çok güzel duruyor. Umarım sizler de bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Aynı modelin yastığına da çalışıyorum. Biter bitmez sizinle paylaşacağım. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.